Birbirinden güzel binlerce gümüş ürünü dünyanın her yerine ulaştıran sırlısepet.com sunar. Verdiğiniz delillerin hiçbiri Allah'ın varlığına delil değil. Herhangi bir şeyin varlığına delil olabilir sadece. O zaman sen aklımı kullanmıyorum diyorsun. İnançsızlığa bir delil gerekmiyor ki. İnançlara bir delil gerekiyor. Ben senin inancını mantıki bir şekilde, akli bir şekilde ve bilimsel bir şekilde çürütüyoruz. Çünkü bunlar senin inancın bu üçüne uymuyor. Cahil yetiştiriliyorsunuz. O cahilliği hissettirmemek için din işleniyor. Yer altında kalmaya devam edin. Evet efendim, yer altına hoş geldiniz tekrardan. Ben Deniz Muhammed Bahçecik. Biraz rahatsızım, kusura bakmayın ama bugün gerçekten çok farklı bir çekime imza atacağız. Bugün sevgili dostum, sevgili arkadaşım Bahadır Malkoç'la birlikte farklı bir konu düşündük. Dedik ki sonra acaba karşına kimi çıkarsak güzel, hoş bir sohbet yapabilirsiniz diye geçen seneden bildiğiniz satanist olduğunu söyleyen bir dostumuzla birlikteyiz yine. İsmim Can Göksu. Bir neo-satanistim. Türkiye'deki tek satanist, gerçek başrahibiyim. Böylelikle de Türkiye'ye satanizmi ve hakikati yaymakta görevimi yerine getiriyorum. Bir tarafta satanist baş rahibi Can Göksu var. Diğer tarafta ise İslami ilimler dersi uzun yıllar almış ve gerçekten ilmine çok güvendiğim birisi Bahadır Malkoç var. Abi sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Tanımak istiyorum seni. İsmim Bahadır Malkoç. Gebze'de Mabeyn isminde bir kuruluşun kurucusuyum. Orada İslami bilimsel ve felsefi konuları ele aldığımız, aynı zamanda da YouTube'da da hizmet verdiğimiz bir kuruluşuz. Orada bir süredir hizmet ediyoruz. Bugün ben sizlerin birbirinize soru sormanızı istiyorum daha çok. Çünkü satanistin belki İslam'la alakası soruları vardır. İslam'ın satanizmle alakalı soruları vardır diye sizleri karşı karşıya getirdim. Baştan şunu söylemek istiyorum. Çekim yapmış olduğunuz bu videoyu daha sonra kaldırmak, sildirmek ya da bu video olmayacak deyip çekip gitmek diye bir şey yoktur. Ve ikinizden de seviyeli bir şekilde, hiçbir şekilde ne bir İslam'a leke gelecek şekilde ne de satanizme bir leke getirilecek şekilde konuşmanızı istemiyorum. Ne satanizm kötü konuşulacak ne de İslam kötü konuşulacak. Ancak bugün sadece sizleri dinlemek istiyorum. Önünüzde bulunan kağıtlarda videonun telifini koruduğumuzu size bildirmiştim zaten. Başına isim soy isminizi, altına da en sondaki sayfaya da imzanızı atmanızı sizden rica ediyorum. Bunlar videonun telifini koruyor. Dilerseniz okuyup öyle imza atabilirsiniz. Yapmak istediğimiz şey aslında şöyle. Videonun telifi baştan aşağı korunacak ve videoyu daha sonra kaldırmak, sildirmek gibi bir hakka sahip olamayacaksın. Yani çekim sırasında olağanüstü bir şey olsa dahi bu videoyu hiç kimse bizden hariç kaldıramayacak. Ancak kaldırılıp kaldırılmayacağının kararını yeraltı ekibi olarak ben verebilirim. Şimdi ben başlamak istiyorum. Evet. İlk sorunuzla, yani hanginiz ilk soruyu sormak istiyorsanız onunla başlamak istiyorum. Şimdi ben ilk başta videoya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Birazdan arkadaşa soracağım bütün soruların hepsi sizin bir önceki çektiğiniz videoda kendisinin söylediği sorular, sözler. O yüzden hatta videonun kartlar kısmına eski videonuzu da koyarsanız hani oradan benim sorduğum soruların teyitleri orada var. Yani arkadaşın kendi söylediği şeyler. O yüzden hani ben burada sen bunu söylemişsin derken zaten kendinin söylediği bir video var. Ve bununla beraber hani böyle bir şey yok gibi komik bir duruma düşmeyelim. İkincisi şöyle akıl ve mantık yolundan ilerleyeceğimizi düşünüyoruz. Yani bence böyle değil de mantık bunu gösteriyorsa buna inanacağız. Ve bilimsel verilerle konuşacağız. Yani işte bencelik değil de bilimi ve mantığı öne alalım. Eğer böyle konuşacaksak konuşalım yani. Eğer farklı bir ortam diyorsan orası ayrı bir konu tabii ama ben bilimi ve mantığı baz alarak konuşmayı düşünüyorum yani. Bilmiyorum arkadaşın düşüncesi ne yönde bunun? Tabii ki burada şöyle bir araya girmek isterim ben de. Çok kısa özür dilerim. Biz burada gerçekten samimiyetlere konuşmak istiyoruz. Yani bu işin bir alay konusu olmadığını, burada bir alay edilmediğini size bildirmek istiyoruz. Her ikiniz de bu düsturdaysanız eğer, hazırsa izleyicilerimizle videomuz başlıyor. Mantık konusunda şöyle söylemeliyim. Biz mantığa, yani bir giriş mantık, bir ileri mantık, bir de son mantık muhabbeti vardır bizim kuruluşumuzda. Biz mantığa aslında karşıyız. Çünkü mantık insanın zaten kendi isteğiyle yönetebildiği bir durum bize göre. Yani mantıklı olursun, bir şeye inanırsın, mantıklı olursun, bir şeye inanmazsın. Mantık o yüzden bizde pek... Mantıktan kastım bilim kurgu konuşmayalım. Hani filmlerde oluşan şeylerden konuşmayalım. Mantık çerçevesinde ve bilim çerçevesinde. Yani mesela sen bana birazdan sorular sorarsın illa. Mesela inancımla alakalı. Örnek veriyorum, ben bu inancımı tasdikleme noktasını bilimden veriler sana sunacağım. Bilimsel şeyler. Aynı şekilde karşılık bekliyorum. Eğer zaten ilmi bir konuşma yapacaksak böyle olması lazım. Bilim kurgu konuşmayalım. Ondan önce bir şey sormak istiyorum. Yani bu sadece bunun üzerine
üzerine videoyu yapalım. Bir yaratıcıda, bak Allah, işte şeytan vesaire X demiyorum. Bir yaratıcı. Yaratıcıda mantıken olması gereken sıfatlar sence nedir? Ya özellikleri. Mesela ben söyleyeyim, istersen sen de ki evet katılıyorum veya katılmıyorum. Bak İslami literatürde konuşmuyorum. Bir yaratıcı sonsuz kudret sahibi olması lazım. Doğru mu? Yani çünkü evreni yaratıyor. Mantıklı değil mi? Sonsuz kudret sahibi olacak ki bir yaratıcı evreni yaratsın ve idare etsin. Değil mi? Hayır. Nasıl olur? Katılmıyorum böyle. Acizlik var o zaman yaratıcıda, öyle mi? Hayır, bir yaratıcının evreni yaratması böyle bir sıfat vermemiz anlamına gelmiyor. Bu sıfatları şu an yaratıcıya biz veriyoruz. Yaratıcı kendisi vermiyor veya kendisi bu sıfatı kanıtlamıyor. Şimdi mantıkta şöyle bir şey vardır. Sen bir şeyi bildiğin için, şimdi bu olduğu için sen buna bardak diyorsun. Sen bardak dedin diye bu bardak olmadı. Şimdi yaratıcının fiiliyatlarını gördükten sonra biz onu tanıyabiliriz. Ama ona bardak diyen biziz. Onun bardak olduğunu uyduran, onu var eden de biziz. Var eden biz değiliz. Şimdi bak, örneklere takılma. Sen bir şeyi gördükten sonra, aklın kabul ettikten sonra onun ismine koyuyorsun, doğru mu? İsim koyabilirsin ama bu yine gerçek Tamam, olduğu... isim olarak ben soruyorum. Ben şimdi kainata baktığım zaman diyorum ki bu kainatı X, yaratıcı diyelim. Tamam mı? Yaratıcı kudret sahibi. Çünkü bu kadar fiiliyatı nasıl yapacak? Kudret yani güç sahibi. Anlatabiliyor muyum? Bu hemfikir olmamız lazım bu konuda. Yani bu, ben İslami literatür olarak konuşmuyorum bunu. Ben diyorum ki bir yaratıcı güç sahibi olması gerekmez mi? Yoksa nasıl yaratacak? Yani benim bunu kaldırabilmem için, bak benim bunu kaldırabilmem için bir güç uygulamam ve güç sahibi olmam lazım. Yaratıcı da kainatı yaratabilmesi için güç sahibi olması lazım değil mi? Evet ama ne kadar bir güç? Sonsuz bir güçten bahsedemezsin. Eğer ki acizlik verirsen yaratıcıya, kainatta bu fiiliyatları yani bir yaratıcılık vasıflarına uymaz. Ama bu kez başka bir yaratıcının başka bir kainatı yarattığını bilemeyiz ki. Belki başka kainatlar, evrenler... Biz görünen alem için konuşuyoruz. Görünen alem için konuşuyoruz ama görünmeyenin de olasılığını silmememiz lazım. Tam görünmeyenlere de geleceğim. Biz görünen alem için konuşalım. Ben görünen alem için, bak İslami bir konuda konuşmuyorum. Görünen alem için baktığım zaman yani bu Yahudilik, Hristiyanlık vesaire diğer dinler, diğer inançlar. Hepsinde zaten ortak noktadır. Bir yaratıcı vardır. Sen de yaratıcıya inandığını söylüyorsun. Yani ateist olmadığını. Yani kendi inancında bir işte yaratıcı var, doğru mu? Hayır. Bizde inanç yok. Neyi var? Bütün röportajlarımda her yerde, ilk röportajlarımda, yani internetteki tüm röportajlarımda biz inançsız bir topluluğuz deriz. Şeytana Tanrı olduğunu söylüyorsun. Bu inanç değil. Bilgiler inanç olarak sayılmaz bizde. İnanç bir konuya veya herhangi bir şeye kalben veya vicdanen bir bağlılık duymaktır. Kesin bir şeye inanamaz. Bu bardağın burada var olduğunu söylediğin zaman bu bardak görünüyorsa vardır. Buna inanmazsın zaten. Evet. Bu bir deneyim haline gelir. Tanrı inancı Tanrı'nın var olduğu bilinmediği için vardır. Tanrı'nın var olduğu kesinleşirse inanç diye bir şey kalmaz zaten. O zaman sen aklımı kullanmıyorum diyorsun. Hayır, aklımızı vicdani dedin biraz önce. Geliyorum. Bak vicdani dedin. Akli demedin bak. Sen inandığın yaratıcı yani şeytan, X veya herhangi bir şey. Sen inancını diyorsun ki bu akli değildir. Anlatabildim mi? Daha demin onu söyledim. Dedin ki yaratıcıya akli değil bak kalben İnanç dedin. Ama ben de diyorum ki ben mesela kainatı yaratan zatın varlığına akli delillerle inanıyorum. Anlatabildim mi? Mesela inancım olan İslam dinine akli ve bilimsel delillerle inanıyorum. Anlatabildim mi? Ama inanç akıldan bağımsız hareket ediyor. İzhan dediğimiz bir mesele var. Yani aklın kabul etmesi. İtikat dediğimiz bir mesele var. Biliyor musun bilmiyorum. İtikat dediğimiz akıl mı inancı kabul ediyor? Nasıl akıl mı inancı? İnanç mı aklı kabul ediyor? Akıl mı? Yani akıldan doğan bir inanç mı oluyor? İnançtan doğan bir akıl. Bak şimdi akıl bir şeyi kabul ederse bu inanç olur. Doğru mu? İtikat olur. Yol olur. Aklım bunu kabul etti ve ben de bunu tasdikledim olur. Anlatabiliyor muyum? Yani bu bilimin söylediği bir şey. Psikolojinin söylediği bir şey. Yani sen mesela biz bunu kabul etmiyoruz demen bunun yokluğuna delil olmaz. Yani bilim bize bunu söylüyor. Yani sen buna aklen inandığın zaman bir inanç olur senin için. Anlatabiliyor muyum demek istedim? Yok demek de bir inanç olur ki. Tamam sen yokluğa inanabilirsin ama ben sana dedim ki ateist misin? Dedin ateizm değil, bir yaratıcının varlığına inanıyorum dedin ki eski videolarda da öyle. Şimdi birazdan bundan bahsedeceğim. Bir yaratıcının varlığına inanıyorum. Ben hiçbir zaman inanıyorum kelimesini kullanmamışımdır hiç röportajda. Şimdi mesela tamam madem öyle söylüyorsun. Anlatımlarla inanıyorum ayrı bir şey. Yani zebaniyim diyebilirim ama zebani olduğuma inanıyorum demem. İnanıyorum kelimesi yoktur bizde. Bir şeyin yok olduğunu düşünmek onun yok olduğuna delil olmaz. Yok demek. Veyahut da bir şeyi görmemen onun yokluğuna da delil olmaz. Evet o yüzden yok demedim. İşte İkimiz ben de bitirdim dedim. Hayır ben biliyorum. Anlatabiliyor muyum? Mesela bak biraz önce bahsettin ya mesela dedin ki işte bir kanıt yok gene.
kanıt sunuyorum. Bak mesela ben sana örnek veriyorum. Daha demin bahsettik ya işte o zaman söylenilen bir şey bugün keşfi oluyorsa demek ki o zaman bilinmiyor ve bugün keşfedilmiş. Ve bu da onun mucizeviğinden bahsediyor. Bak mesela Zariyat suresi 47. ayette diyor ki biz diyor evreni diyor kudretimizle bina ettik diyor. Biz diyor kainatı kudretimizle bina ettik ve onu diyor da genişletmekteyiz. Orada bir kip var. Yani çok fazla genişletmekteyiz. Şimdi 20. yüzyılın başlarına kadar bilim dünyası evreni sabit olarak kabul ediyordu. Ve daha sonrasından 1920'li yıllarda Edward Hubble diye bir bilim adamı, bir bilim insanı Hubble teleskobuyla evrenin genişlediğini bilimsel olarak kanıtlıyor. Şimdi ben bakıyorum ki 1400 yıl önce bu mesele anlatılmış. Ona geçelim. Bak sen mesela daha demin dedin ya işte ya o zaman da bilinebilirdi. Şunu söyleyeyim. Mesela biz baktığımız zaman İslam tarihini birazcık bilen bir insan, bak Müslüman olmasına gerek yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın karşıt olarak, onun bizzat düşman olarak kim denildiği zaman Ebu Cehil, Ebu Leheb, bunlar en başta gelen isimler. Doğru mu? Şimdi biz baktığımız zaman bir mantıken bir şey soralım. Diyoruz ki Ebu Leheb'in elinde ufacık bir imkan olsaydı sence Hz. Muhammed'in davasını çürütmez miydi? Çürütürdü. Çünkü neden? Onun inancını çöpe atmıştı. Yani inancını bitirmişti. Gelir kaynaklarını bitirmişti. Kendi adetlerini bitirmişti ki Arap dünyasında Araplar kendi içinde inanılmaz derecede sadıklar kendi inançlarına. Şimdi birisi geliyor senin bütün inancını çöp ediyor. Ve bir bakıyorsun ki senin gelir kaynakların da bitiyor. Ne yaparsın? Onu işte karşındaysan en ufak bir açığını bile bulsan onun davasını çürütürsün. Değil mi? Bunda hemfikiriz. Şimdi biz baktığımız zaman Ebu Leheb Hz. Muhammed'in karşısında onun düşmanken öyle bir ayet geliyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın davasını tek bir cümleyle çürütebilme ihtimali varken bile çürütmüyor. Nasıl olacak? Tebbet suresi var biliyor musun Kur'an-ı Kerim'de? Son sayfalarda bir belki açarsan hani söylüyorum Tebbet suresi diye. Orada Ebu Leheb'i iman etmeden öleceğini yazıyor. Ayet nüzul oldu. Bak çok enteresan bir şey söyleyeceğim sana. Bu ayet nüzul oluyor ya. Ebu Leheb 7 yıl sonra ölüyor. Ve çok bak burada Ebu Leheb dese ki ben iman ettim. Ayete ters olacaktı. Dava çürüyecekti. Bak Ebu Leheb kendi ayeti duyduğu halde yine iman etmiyor. Nasıl olacak bu iş? Demek ki biz buradan şunu anlıyoruz. Akıl bize bunu gösteriyor. Diyor ki Ebu Leheb'in iman etmedip öleceğini bilen bir zat var. Yani senin hani diyor ya birazcık zamandan münezzehim. Asıl birazcık değil. Bütün zamandan, mekandan münezzeh olan bir zat Ebu Leheb'in ölmeden işte iman etmeden öleceğini biliyor ve o ayetin nüzul ediyor. Bak daha bir şey olabilir mi? Buna ne diyebilirsin? Devam edeyim mi mesela? Başka ayetler de söyleyebilirim. Eğer istiyorsan tabii. Mesela Kur'an sen mesela işte bir kitabın var ya yani kendi kutsal kitabın. Ben sana desem ki bu kutsal kitapta bana madenlerle alakalı şey ver. Bilgi ver örnek veriyorum. Sen ne dersin? Mesela dersin ki işte madenler yerin altından çıkıyor diyor. Normalde bunu diyeceksin zaten. Ne diyeceksin? Ama Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Diyor ki biz diyor demiri gökten indirdik. Hadis suresine geçiyor. Ya çok enteresan bir olay. Bak şimdi. Ya demiri neden gökten indirdiğini söylüyor. Düşünüyorsun burada. Ama sonra bilim dünyası bize çok enteresan bir şey açıklıyor. Ve diyor ki demirdeki o sıcaklık gereken olan, oluşumundaki gereken olan sıcaklık dünyada hatta güneşte dahi yok. Ve daha sonrasından işte süpernova yıldızlarının kendi içine patlamasından dolayı demir dünyaya gökten inmiş. Allah Allah ne enteresan bir şey. Ya bilimin B'sinin olmadığı bir zamanda bir zat bunu nasıl söyleyebilir? %100 var olduğuna emin nasıl olabiliyorsun? Emin. Sen bana bardağı böyle kanıtlıyorsun. Ama Tanrı'yı yani... Anlatayım, onu da anlatayım sana. Ben normalde maddesel olan gözüm beni yanıltabilir ama akıl gözüm beni yanıltamaz. Aynı güneş örneğindeki gibi. Yaratıcıyı bulma noktasında da benim maddesel olan gözüm yanıltabilir ama akıl gözüm yanıltamaz. Anlatabildim mi? Sen bu odaya girdiğin zaman... Akıl gözü dediğin şey ne? Yani mantık, inanç, düşünce. Anlatabildim mi? Bak bir şey söyleyeceğim. Ateist birisi de mantıkla ateist oluyor. Bak bir şey, biz onlara da cevap veriyoruz merak etme. Onlarda da bir problem yok. Benim internette 100'e aşkın videom var. Ateistlere mi? Ya karışık her türlü ateizme, deizme. Cevap verirsiniz daha kolay. Bana cevap vermekten daha kolay zaten. Bak ateist biriyle konuştuğum zaman bilim çerçevesinde konuşuyorum. Ama sen de bilimi kabul etmiyorsun. Bak sana çok net bir şey akıl gözünden örnek vereceğim. Odaya girdin değil mi stüdyoya? Stüdyoya girdiğin zaman şuraya odaya baktığın zaman akıl gözün bak seni Muhammed'i görmemen tamam mı?
onu görmediğin. Bu Muhammed'i mi? Evet, Muhammed'i görmediğin. Tamam mı? Onu burayı düzeltirken görmesen bile şunu akıl gözün sana söyledi. Muhammed burayı düzeltti. Doğru mu? Burayı temizledi. Burayı dekore etti. Bunu akıl gözünle gördün. Maddesel gözünle görmedin. Bu Muhammed. Evet. Fark etmez be arkadaşlar. Yok, ben peygamber olan Muhammed'den bahsediyorum. Biz ona başta görmediğim salavat deyince, geçiriyoruz. Biz ona sandım siz belki zaman. de girdiğiniz ortamlarda onu hissediyorsunuz. Bak, lafı bence çarpıtmayalım. Çok net bir şey söyledim. Sen bu odaya girdiğin zaman bu stüdyonun sahibi burayı düzelttiğini akıl gözünle gördün. Doğru mu? Akıl gözümle gördüm. Yani aklınla dedin ki Muhammed burayı düzeltmiş. Hayır. Nasıl o? Görmedim çünkü burayı kimin düzelttiğini. Belki de kendisi... Yani birinin burayı düzelttiğini gördün. Temizliği kabul ettin. O veya bu A kişisi, B kişisi, C kişisi. Ben buna takılmıyorum. Senin sadece aklının seni yönlendirdiği yöne söylüyorum. Diyorum ki Muhammed olur, o olur, Oğuz olur, bu olur fark etmez. İşte Hasan Mezcarcı olur fark etmez. Ama burayı biri düzeltti mi? Burayı biri dekor etti mi? Etti. Bakıyorum. Evet. Edilmiş olabilir, evet. Olabilir değil, edilmiş. Edilmiş. Demek ki akıl gözün seni yanıltmıyor. Anlatabiliyor muyum? Sen örnek veriyorum burayı temizleyeni görmediğin halde burayı temizleyeni akıl gözünle kabul ediyorsun. Etmek zaten zorundasın. Çünkü mevcudat var. Temizleyenin ne olduğunu, ne olabileceğini Bakın kabul etmek değil bu. İçinde yaşadığım durumu o anlık kabul edebilirim. Ama mesela bazı Müslüman arkadaşlarla görüşümde hep bu muhabbeti vardır, işte bu hayat bir rüya. Ölüyorsun, farklı bir yere uyanıyorsun. Şimdi bu muhabbet gerçekse, eğer bu gerçekse o zaman ben bunların hepsini reddedebilirim. Bu masa yok diyebilirim. Bana masayı kanıtladığın zaman nasıl kanıtlayacaksın? Tamam, göstereceksin, edeceksin. Evet. Ben diyeceğim ki bak ben bu masayı işte gözüm beynime görüntüyü yolluyor. Beynim görüntüyü öne yansıtıyor, gözüme gösteriyor. Tüm sinyallerden bir tane böyle koparsak, ben burada felç olsam, bitkisel hayata geçsem bana bu masayı kanıtlayamazsın. Gözünde bu masanın var olduğu anlamına gelmiyor. Bak, bugün var olduğu anlamına geliyor. Sana kanıt noktan akli. Bakın dünya var mı? Evet. Gerçekten yuvarlak bir dünya var. Dönüyor, evren var değil mi? Evet. Peki öldükten sonra nasıl ahirette uyanabiliyoruz o zaman? Bak şimdi demek istediğim olay şu. Şimdi bunu zaten çok net bir şekilde zaten kainattaki İşte delillerle biz bunu görebiliriz. Haşir meselesini ama senle ilk başta böyle konuyu dağıtmamamız gerekiyor. Senle ilk başta bir yaratıcıyı sen yaratıcının vasıflarında daha problemin varsın. Haşir meselesine gidiyorsun. Ya haşir meselesi bizim için çok basit bir mesele. İşte demek istediğim sen temeli atmadan üzere bir şey yapıyorsun. Yaratıcıya vasıf biçmek... Yani bak şimdi vasıftan durum yani. gereksiz değil. Gereksiz değil. Vasıf biz vermiyoruz zaten. Bu yaratıcının onun vasıflarını, sıfatları yani özelliklerini tanıyoruz. Ama yaratıcının varlığıyla yokluğu hakkında konuşmadan direkt vasıfları hakkında konuşmaya Tamam işte başladım. Ben de diyorum ki şimdi kainata ben bakıyorum. Tesadüf eseri olmadığını zaten ben anlıyorum. Nasıl? Bununla beraber nasıl? Tesadüf eseri mi oluştuğunu söylüyorsun? Belki. Ama o zaman kendi inancına ters düşüyor. En başta dediğim gibi biz inanç konuşmayız, inanç yok. Bizde sadece sorgulama var. Her şeyi sorgulayabiliriz. O zaman neden şeytana tapıyorsun? O zaman sen şimdi cehennemde doğduğunu söyledin videoda. Söylemedin değil mi? Söyledim. Videoda söyledin. O zaman bu da hayal ürünü. Yani bu da bir bilim kurgu. Diyemeyiz buna. Buna sadece bir laf. Bakın ben size bunun sırrını söylemiyorum. Ben tamam cehennemde doğdum derim. Şu anda da derim. Cehennemde doğdum. Dün gittim işte şununla görüştüm, bununla görüştüm. Bu eğer ben bunu gerçekten yaşadıysam bunu sadece ben bileceğim. Değil mi? O ben yaşadım. Bu kendi dünya içerisinde bir bilim kurgu yaşıyorsun. Bakın bunu sadece ben yaşamış olacağım ama siz mesela Kur'an'ı Hz. Muhammed işte vahiy aldı size göre. Evet. Şimdi baktığımız zaman bu duruma ama kendi yaşadı sadece o durumu. Bu delil gösterdi. Ayetlerin her birisi, ayet zaten delil demektir. Şimdi onu da söyleyeyim, hani biraz uzaksın. Ayet demek delil demektir. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir vahiy geldikten sonra o ayetleri bize işte aktarması ve o ayetlerin her birinin bizlere delil olarak zaten onu önümüze sürüyor. Yani biz bunları görüyoruz. İşte bugün yani bu ayetlerin mesela sen desen ki işte hani ya bana bilimsel veri sun, ben sana bilimsel veri de sunabilirim. İşte gaybi bir mesele sun ki zaten sen şeyi de söylemiştin gaybi derken işte sen zamandan biraz münezzehim de dedin. Tamam mı? Bunun altını doldurman lazım. Yani madem ki sen zamandan biraz münezzehsin, o zaman bana gaybi bir şey söyle. Bakın ben söylediklerimi hiçbir zaman kanıtlama çabasına girmedim ki, sadece söylüyorum. O zaman burada niye oturuyoruz? Ben akılcıyım, sadece akıl, sorgu, şüphe. Tamam, akılla her şey, bana değil bakın, bul diyorum. Ben sen şeytanı da sor. Ben diyorum ki şeytan var veya yoktur. Yok. Tamam. Varlığı veya tam inanmadığın bir yaratıcına vahiy alıyor. Onun hakkında her türlü konuşabilirim. Bu bakın varlığı veya yokluğuna ben görmedim. Var veya yoktur, belirsizliktir. Evet. Ama onu sembolik olarak veya felsefi olarak kullanabilirim.
söyleyebilirim. Bunda sıkıntı yok. Ama bunun pek bir farkı da yok. Şimdi siz de bence sadece Allah'ı felsefi olarak konuşuyorsunuz. Kesin olarak değil. Bak kesin diyorum. Ben diyorum ki mesela bak sana işte çok net ama buradaki bakın önünde. akıl durumu sorgulamak sadece. Sen dersen ki Allah'ın varlığı yani görmediğim için belki vardır belki yoktur, o akıldır, o sorgudur. Tamam. Ama vardır ben demek... Ben de diyorum ki bak mantıken bir şey, şu masanın sanatkarını bu masanın içinde masanın arayamaz. var olduğunu nasıl biliyoruz? Görüyoruz. Rüyada görüyorsun, rüyadan uyanmadığında rüyada. Yani tamam sen şu an şunu mu kabul ediyorsun yani? Tamamen hayal ürünü içerisinde yaşıyorum. Olabilir işte, problem bu. O zaman hayal ürünü içerisinde yaşadıysan hayatını neden satanizm üzerine devam ettiriyorsun? Ateizm üzerine niye devam ettirmiyorsun? Ateizm ayrı bir inanç. İşte tamamen ayrı bir inanç. Hayır, senin dediğine göre ateizm... Reddetme inancı. Bende reddetmek yok, kabul etmek de yok. Şeytanın felsefesi bu. Sorgulamak, şüphe, özgürlük. Yani şeytanın varlığına da inanıyorsun o zaman. Kur'an-ı Kerim'i okursun, öğüt alırsın ama inanmak zorunda değilsin varlığına. Bak ben, tamam mı? Evet, zaten burada bir irademiz verilmiş. Her türlü bir yaratıcının varlığına, bir dinin varlığına, buna inanmak zaten bizim kendi elimizde. Ama o kitap iyi gelebilir değil mi yine de? İnanmasan bile öğüt olarak alabilirsin kendine. Bak, felsefi olarak sadece. Bu vicdani bir mesele. Senin bahsettiğin, hani diyorsun ki ya mesela ben Kur'an'ı okurum ya içim bir ferahlar diyorsun. Bu ayrı. Ben diyorum ki bak bilim çağında yaşıyorum diyorum. Kendim için konuşuyorum. Bilim çağında yaşıyorum. Akıl ve mantık, şuurlu bir insanım yani. Ben akıllı bir insan olduğumu düşünüyorum. Düşünebilen bir insan olduğumu düşünüyorum. Sonra oturup düşünüyorum, diyorum ki ya burada kainatta bu kadar çok fiiliyat var. Çok güzel. Ya bu fiiliyatlar neden var? Ne için var? Ve ben kimim? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Beni yaratan zat benden ne istiyor? Hayata karşı bir sorgulama içerisine giriyorum. Ve en akli, mantıki bir şekilde beni yönlendiren ne varsa onu kabul ediyorum. Anlatabildim mi meseleyi? Ve baktığım zaman madem bilim çağında yaşıyorum, o zaman bilimle zıtlaşmayan bir inancı seçeceğim. Anlatabildik mi? Bu kadar basit. Ve benim inancımın temeli, akli, var demek zaten direkt akılla çatışıyor. Ney? Tanrı'ya var demek akılla çatışıyor. Akıl sürekli sorgulamak. Tanrı'ya var demek akılla mı çatışıyor? Evet. Çünkü akıl sürekli sorgulamaktır. O zaman bu stüdyonun sahibini kabullenmek de akılla çatışıyor. Çünkü bu stüdyonun sahibini sen kabullendiğin zaman... hala dünyevi ve manevi örnekleri... Senin işte maddesel olarak gördüğün için her şeyi ben ondan veriyorum. Yani yoksa başka bir istediğin bir konu varsa oradan veririm. Ben sana diyorum ki sen bu stüdyonun sahibini kabul ediyorsan kainat sarayının sahibini de kabul etmen lazım. Sen diyorsan ki kainat sahipsiz ama stüdyo sahipli. Nasıl olabilir? Öyle bu stüdyoyu temizlediğin zaman, bu stüdyoyu temiz gördüğün zaman burada temizlik yapan birinin olduğunu düşünüyorsun ama kainattaki temizliği gördüğün zaman diyorsun ki yok, bunu temizleyen kimse yok. Ama ikisi ayrı bir sorun şimdi. Buradaki bak hala hani dünyevi ile maneviyi karıştırıyorsun. Hayır, Kur'an bize bunu gösteriyor. Evrensel zaten. Bir problemi, evrensel bir o yokluğu, belirsizliği şuradaki bardakla, kalemle, yerin temizliğiyle çıkaramazsın. Gözünün önünden örnekler veriyorum. Bak Kur'an bize bunu söylüyor zaten. Örnekler bununla eşit olamaz işte. Akla yakınlaşır. Bak ben Risale-i Nur eserleri okuyoruz. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki örnekler diyor insanı hakikate yakınlaştıran dürbünlerdir. Akıllı insan diyor hakikate odaklanır, örneklere yani dürbüne odaklanmaz. Ben seni hakikate yakınlaştırmak için gözünün önünden bir örnek veriyorum. Ve sen diyorsun ki o başka, bu başka. Ya aklına yakınlaştırmaya çalışıyorum ama yani... Ama ben her yerden konuşabiliyorum. Objektif bakıyorum çünkü. Hayır, siz objektif tek bir taraftan bakıyorsunuz. Bak ben mantıki, akli, bilimsel olarak bakıyorum. Ama sen diyorsun ki bunları da kabul etmiyorum. O zaman... Mantığı kabul etmiyorum dedim. Akıl, bizdeki asıl konu akıldır zaten. Şeytan akıldır. Akıl nedir? Şüphedir. Tamam. Akıl şüphe değildir ya. Akıl şüphe değildir. Şüphe olabilir insanda, bu şüpheyi de bir şekilde giderir. Mesela örnek veriyorum. Akıllı insan şüpheyi işte gidermez. Niye? Şüphe her zaman devam edebilir. Nasıl akıllı insan şüphe bardak yok dersin. Körü bardak körüne inanıyorsun o zaman. Hayır. Bardak yok dersin. Çünkü şüphe giderilmemesi körü körüne inanmak demek. Bakın şöyle bir problem yoktur dersin. Öyle bir problem var olur. Burada işte bardak yok dersin. Bardak gelir. Aa varmış dersin. Ama hala yok olabilir dersin. Sonra dersin ki acaba kafam mı iyi? Halüsinasyon mu görüyorum? Şu anda bir problemim var. Bu bardak yok mu? Dünya rüya mı?
bir ton şeye kaçabilirsin buradan. Bir felsefeye girdin mi 100.000 tane dinin arasında gezip her şeyi söyleyebilirsin. Sen yine bu bardağın varlığına tam olarak emin olamazsın. O anlık sadece materyal bir eminlik içerisindesin. Ama bu maddenin var olduğunun kanıtı değil. Maddenin hala rüya olabileceğinin, hala bir simülasyon. Bunların da teorileri var şimdi. Matrix. Şimdi sen o zaman şunu söylüyorsun. Diyorsun ki benim varlığına delil getiremediğim bir şeye ben inanıyorum. Ben diyorum ki bakın şeytan varsa diye bir şey yok kardeşim. değil mi? Şeytan varsa ya vardır ya yoktur. felsefesiyle bütünleştiriyoruz. Felsefeyi Tamam ya vardır ya yoktur. Bunu biz işte bilmiyoruz. Sen işte varlığına delil biz cehaleti getiremediğin... kabul ediyoruz zaten burada. O zaman bunu en başta söyleyeceksin. Diyeceksin ki çok ben basit. Cehaleti kabul ediyorum. Cahil bir şekilde devam edeceğim. O zaman videoya bitirelim. Bakın İnsanlar cehaleti kabul etmiyorlar. Mesela siz ben kabul bildiğinizi kabul ediyorsunuz. Ben ama bildiğiniz sadece inançtan ibaret. İnancı kesinliğe yoruyorsunuz ama bir kanıt yok. Ya kanıt var diyorum işte. Ama bakın bu bardağı saklayalım o zaman içeriye. Bu bardağın bana var olduğunu kanıtla, bardağı gidip bulmadan. Tanrı'yı bulmadan Tanrı'nın var olduğunu kanıtlayamazsın. Onu anlatıyorum şimdi sana. Bulursan da kanıtlayamayacaksın. Onu anlatıyorum şimdi sana. Evet. Bak daha demin sana çok net bir örnek verdim. Dedim ki akıl gözü yanılmaz bir insanın. Maddesel gözü yanılır, akıl gözü yanılmaz. Sen bir fiiliyat içerisinde bu fiiliyatın zatını görmesen, fiiliyatını görsen onu daha iyi tanırsın. Mesela sen bu masayı yapan marangozun direkt masayı yapmadan önce adamı görsen bu adamın marangoz olup olmayacağını tahmin edemezsin. Özelliklerini tahmin edemezsin. Veya kitap okuyor musun? Onun içinde kitap göndermesi lazım. Bak bir dakika, kitap okuyor musun? Herhangi okursun değil mi? Bir kitap okumuşsun. Sen kitabın yazarını direkt kitabı okumadan, hiç tanımadan karşında görsen ben normal bir adam dersin. Onun özelliklerini bana çıkaramazsın. Ama kitabını okuduktan sonra o yazarın bütün özelliklerini bana çıkarırsın. İşte dersin ki şu dili biliyor, şöyle uslubu var, şöyle ilmi var, bu var, bu var. Özelliklerini çıkarırsın. Doğru mu? Şimdi ben de diyorum ki bütün kainat kitabına baktığım zaman bu kainatı yaratan zatın kendi özelliklerini ben görebiliyorum. Anlatabildim mi demek istediğimi? Ben buna inanıyorum. Anladın mı? Ama yani delillerle görüyorum bunu. Bakın yazarın kitabını okursun, yazarı tanırsın. Tamam. Bu gene maddesel. Sen bu kez de diyorsun ki deliller var, evren bir delil. Evet. Evren delil olduğu için Tanrı var. Bunu diyemezsin ki. Niye? Tanrı hala belirsizlik. Bak fiiliyat varsa bak fizikte şöyle bir şey vardır. Bir fiiliyat varsa yani bir iş varsa bir F kuvveti vardır. Sen bunda yok dersen yani fiziği kabul etmiyoruz. Bir fiiliyat varsa burada bir F kuvveti olması lazım. Yani bu bardağın ilerleyebilmesi için buna bir F kuvveti var. Tamam mı? Ama bak bunlar gene sizinle de çelişen noktaları var. Nasıl bu evren veya bu yaşantı bir rüya mı size göre? Hayır. Gerçekten madde tamamıyla var mı yani? Var. Öldükten sonra nasıl ahirete gidiyoruz o zaman? Bak sen burada yaratıcıyı tanımadığın için bu sende bir kuşku haline geliyor. Yaratıcıyı tanısan da emin olamazsın. Neden bakın emin olmasın? Ben yaratıcıyı kudretini anladığım zaman bütün kainatı aynen var ettiği gibi. Siz de çok kolay bir şekilde inanmış oluyorsunuz. Hayır, delillerle görüyorum. Ne kadar delil ayet bana şunu gösteriyor. Diyor ki, bakın şu anda şu sahneye hadi indi, melekler indi. Dedi ki ben size ben Cebrail'im dedi. Kanıtlamaya geldim, şunu söyledim. Bu mantıklı mı? Oldu diyelim ki var oldu. Ne diyeceksiniz? Mantıklı mı bu? Mantıklı mı? Allah'ını seviyorum, mantıklı mı ya? Sizin yani böyle ama sizin şimdi şeytanı seviyorsan mantıklı mı? Ve inançlar veya sırf evrene bakıp evren varmış ki varlığına bile emin olamıyoruz. Evren varmış deyip hadi burada bir yaratan var demek başlı başına paradoks. Evren kendi başına da var olabilir ki sizin Tanrınız kendi başına var olabiliyorsa evren de kendi başına var olabilir. Evrenin kendisi de Tanrı olabilir ama. Yaratıcı vasıfları, evrenine ben baktığım zaman evrende bir şeyin oluşabilmesi için ilim, irade, kudret, hayat sahibi olması lazım. Senin dediğin olay evrende bir şeylerin yaratılması için evrene ben baktığım zaman atomu inceleyelim. İlim, irade, kudret, hayat sahibi değil. Bunlar olmadığı bir şeyde nasıl olur da bir şeyler yapabiliriz? Yapamazsın ki. Ya bilim bunu bana söylüyor. Bilim. Anlatabiliyor muyum? Ben sana şu an hala İslami bir literatürde bir şey söylemiyorum. Yine buradan Tanrı'nın varlığına emin olamazsın. Ben diyorum ki daha demin akıl gözümle görüyorum hangi ki. Tanrı'nın varlığına emin olacağı da var da. Burada çelişen sensin. Hem şeytana ilahlık veriyorsun
Tamam mı? Sonra ilahlık vasıflarına ters Sembolik olan olarak şeyler. ilahlık verilebilir ki. Ya sen neye inandığın belli değil. Felsefe gerçek bir şey mi? Bak felsefe bir Ben bir düşünce. şeye inanmıyorum zaten. Baştan beri bunu dememe rağmen hala hep bir O zaman inanıyormuşum. inanmadığın şeyin neden gerekliliğini yapıyorsun? Ben şimdi bir şey istirham edeceğim. Gerçekten bunu hani seyircimin de oğlum sen niye duruyorsun orada dememesi için söyleyeceğim. Hani sana bir söz hakkı vermek istiyorum. Lütfen bize keskin bir soru sor. Öyle bir soru sor ki biz o sorunun cevabını verirken gerçekten şüphede kalalım. Senden bunu istiyorum. Delil sun yani. Sen inanmamaya inanıyorsun öyle mi? Hayır. İnanmamaya inanmak diye bir şey yoktur. İnanmak bir programa sahip olmaktır. Bilinçaltın programlanır. İnançsız olmak bir inanç olamaz. Çünkü orada program yoktur. Sıfırlanmışsındır. Beyinde bir program yoksa programsızdır. Sen gidip de programsızlığa programlanmışsın diye bir şey diyemezsin. Program yoksa yoktur. Bir şey yoksa yoktur. Gel. Ama herkes o yokluğun içinde bir anlam aramaya çalışıyor. Evet. Bütün problem bu. Bunu Sümer'de böyle yaptılar işte. 2-3 kişiye görüp işte uzaylılar geldi, işte Enki'dir, bakın uzaylı uçtular, UFO'ya bindiler. Ne oldu? O lanet Sümer tabletleri işte bir Senin baktık, inancını mı tezlediler? İşte şeye kadar geldi işte. Yahudilikten Hristiyanlığa, Müslümanlığa geldi. Yani Kur'an'ı, Sümer tabletlerini okuyun arkadaşlar. Tamam. Yani Ya sen ben Sümer tabletlerine inanıyorsun. Hayır. Kur'an'ın Ya örnek veriyorsun, Kur'an'ın arasında pek bir fark yok. Nasıl Çok fark? kopya. Söyle mesela. Aşırı kopya. Bak söyle mesela. Bunun delilini Ben şunu sunman söyleyeyim. lazım. Siz başta dediniz ki işte Kur'an'da bazı mucizeler işte yazılmış, Evet, o zamanlar ileride çıkmış. Evet. Bakın Vedalara bakın. Hinduizmin kutsal kitapları Kur'an'dan 4000-5000 yıl önce yazılmıştır. Tamam. Bu kitapların içindeki mucizeler daha fazla. Bak videoyu izleyenler Evet, orada baştan sona kadar istediği kadar incelesinler. Benim söylediğim her şeyi not alsınlar. Benim tek bir cümlem tek biriyle çatışmıyor. Ben en başta şunu söyledim zaten. Dedim ki İslam dini eski peygamberleri yalanlamıyor. Anlatabildim mi? Sen hala diyorsun ya Sümerlerde vardı, Hindularda. Ya biz onu yalanlamadık ki. Olabilir. Olabilir. Bak olabilir. Bunu Bu biraz incelemem modern gerekiyor. İslam oluyor. Modern İslam değil. İslam ayetler nüzul olduktan bugüne kadar hiç değişmiyor. Hani senin inancında güncelleme geliyor ya. Çok enteresan bir şey. Hani inanmadığın bir şeytandan güncelleme geliyor. Çok da enteresan bir şekilde senin inandığın yaratıcı senin tabirinle zamandan ve mekandan münezzeh değil. Yani ileriyi göremiyor. Bu da acizlik gösterir. Çünkü ileriyi görmemesini ben şuradan anlıyorum. Yenileme gerekiyorsa, bir şeyde güncelleme gerekiyorsa ileriyi görememekten kaynaklanır. Anlatabiliyor muyum? Yani ben bütün zamanı ihate edebilirsem bütün zamana uygun bir şey söylerim. Ama senin inancında bütün zamanı belli ki görülmemiş ki zamanla yenilikler geliyor. Bak mesela yeni tesbih güncellemesi gelmiş sana, gözlük güncellemesi gelmiş. Kur'an'daki her ayet dönemine göre indirilmiştir diyemezsin. Kur'an'daki savaşla alakalı ayetlere o zamana aitti diyenler var. Bunu siz de biliyorsunuz. Hayır. Buna zaman verilemez mesela. O zaman hala geçerlidir. Evet, hala geçerlidir. Kur'an'daki bütün şer'i hükümler hala geçerlidir. Yani İslam'ı yaşayan bir insan için hala geçerlidir. Tabii bunun zemininin, tabanının oluşması o ayrı bir konu. Onu bence hiç girmeyelim. Çünkü söyleyeceğim terimleri anlayamayacağın için oraya hiç girmiyorum. Ben diyorum ki, hatta benim okuduğum eserlerde şundan bahsediyor. Diyor ki Kur'an'ın şebabeti diyor. Yani gençliği onun diyor bizzat mucize olduğunu gösteriyor. Yani her asıra uygun bir dille anlatması. Anlatabiliyor muyum? Mesela Kur'an nüzul olduğunda rövanşta olan şeyler vardı. Bunları biliyor musun bilmiyorum. Hani ne kadar tarihi bir bilgim var. Yani Arap Yarımadası'nda Araplarda belagat ilmi çok üstteydi. Yani öyle bir ilimden bahsediyoruz ki savaş başlatıp savaş bitiyordu belagat ilmiyle, yani şiirle. O zamana uygun bir şekilde en güzel, en üstün bir belagatla indi Kur'an-ı Kerim. Biz bu zamana geldik. Araları geçelim. Bu zamanda biz diyoruz ki ya tamam belagat da iyiydi de ama biz bilim çağında yaşıyoruz. O zaman bana bu, madem ki Kur'an'ın sahibi bütün zamanı ihate edebiliyor, o zaman bu zamanı da görmüştür ve bu zamana da bir delil vermiştir diyorum ve Kur'an'ı açıp baktığım zaman bunları görüyorum. Ama senin inancında bu yok. Güncelleme. İşte iOS 13.1 falan böyle. Videoda şunu soruyorsun. Ben zamandan birazcık münezzehim diyorsun. Şimdi zamandan birazcık münezzehsen bile birazcık gaybi bir şeyden haber verebilirsin. Mesela bak buradayız, tamam mı? Benim örnek veriyorum banka hesabımdaki parayı söyle. Tamam, ben sana işte diyeceğim ki ya bu zamandan münezzeh. Şimdi açalım. Banka hesabımı kamerayla da gösterelim. Zamandan münezzehsin ya, gaybi bir şey söylemen lazım. Zamandan münezzeh budur. Veyahut da sen başka bir literatürde kullanıyorsun, bilmiyorum, farklı bir dil mi ürettin, ama zamandan münezzeh demek zamana bağlı olmayan demek. Yani zamana bağlı değilsen birazcık, şu an evet. Birazcık tamam. Ben zaten zor bir şey sormadım sana böyle. Dedim ki ben en son bankaya kaç para yatırdım? Bak birazcık, çok basit bir mevzu.
Kaç para yatırdım? Açalım telefonundan gösterelim kameralara. Eğer doğru söylediysen ben senden özür dileyeceğim. O kadar. Eğer ben size zaten bu kanıtı verirsem videoyu izleyen birçok kişi de şüpheye düşüp beni şey yapacak. Biz bunu istemiyoruz. Hayır, ben kimseye diyorum ki oraya da inanmayın, buraya da inanmayın, arada kalın. Neden? Olay bu. Sebep? İnancı araya katmaya gerek yok, zararlı çünkü. Sen neye inandın o zaman? Neye? Şeytana. İnanmamaya. İnanmamaya inanılmaz. Söyledim ben onu arada. Programsızlık bir program değildir. Benim beynim boşsa boştur. Doğuyorsunuz, cahil doğuyorsunuz, cahil yetiştiriliyorsunuz. Kim yetiştiriliyor? Söyleyeceğim. Aha. Fakat o cahilliği hissettirmemek için din işleniyor. Bilimsel. Neden biliyor musunuz? Neden? Sen şu anda din, şu ne anda kadar oldu din, bilmiyorum şu anda, konuşmamız ama 20 bakın, dakika, yarım saat neyse senle 20 dakikadır, yarım saattir artık kaç dakikaysa bakın, bilimsel konuştum. Daha ayetlere girmedim. Daha şer'i hükümlere girmedim. İnançtan bahsedeceğim. İnançtan konuşalım. İnanç işleniyor. Neden? Bir çocuğa inanç işlenmeye başlandıkça rahatlar. Bak, bu psikolojik bir manipülasyon. Sana bir şey. Yarın burada bir ilmi bir münazara yapıyoruz ya. Bakın yarın tüm inanç dünyadan kalksa kaç kişi intihar eder, kaç kişi filozof olur söyler misiniz? İnsanlar işe gider mi? Tüm inançların akıllardan silindiğini düşünün. Sabah kalkan biri geri aynı şekilde işine gelir mi? Yoksa aniden evreni mi düşünür? Ateistler çünkü inanıyor. Yokluğuna inanıyor. İşte yok olmayamış. İnanç yok. Ben diyorum ki bu bardağın içini görmüyorsam bakmadan bilemem. Ateist diyor ki bardağın içi boş, sen diyorsun bardağın içi dolu. Her şeyi hani en ufak ayrıntısına kadar sorgularsan kafayı yersin. Bu... Niye? Bak ben yemiş miyim? Ama inanıyorsun. Hep inanarak sorguladın. Hayır. Objektif olamadın. Hayır. Hep bir durakta bekliyordun, dışarıyı izliyordun. Sen yürümedin o yolda. Hayır. Çok rahat bir şekilde yürüdüm. Akıl inançsızlıktır. Şeytan kandırıldı diyorsun mesela. Bunu da kabul etmişsin. Videoda söylüyorsun. Evet, felsefede. Bak senin inancını ben soruyorum. Felsefi bakın şeytanın varlığı belirsizdir. O zaman kadar. Fakat dini hikayede şeytan kandırılmıştır. Bak dini kabul ediyorsun o zaman. Dini hikayeleri kabul ediyorum. Yazılan hikayeleri, varlıklarını değil. Yaşandık yani demiyorum bunlar yaşanmış. İşte o zaman ben de onu dedim sana. Sen şeyi kabul ediyorsun. Ben olabilir diyorum. Bilim kurguyu bakın kabul ben diyorum ki bunlar olabilir. Ne tür ama bunların yanında her şey olabilir. Olay bu. Bakın ben demedim ki Allah yoktur. Olabilir. Olabilir dedim. Ama bunu sadece Allah için söyleyemeyiz. Objektif olup her şey için söylememiz lazım. İşte buna ihtimaller, doğru. İnsan beyni milyonlarca ihtimal çıkarabilir. Evet. Ben de diyorum ki madem ki aklımız var, madem ihtimaller var, o zaman bunları eleyeceğiz ve doğru olanı bulacağız. Eleyemeyiz. Hayatımız yetmez ki buna. Bak benim yetmiş. Ama siz kısa yoldan gidiyorsunuz. Benim yetmiş. Anlatabiliyor muyum? Benim çok rahat bir şekilde Vedaları okumadınız. Ne vedalarını? Hinduizmin kutsal kitapları. Bak ben İncil'i de okudum, Tevrat'ı da okudum. Ama siz sadece ben sana İncil'den ve Tevrat'tan da ayetler gösterebilirim. kitapları okumuşsunuz ama. Bak ben delillerle gidiyorum. Dünya bu yüzden cehalete gömülüyor ama farkında değil. Bak, biz cahil olduğumuzu kabul ediyoruz. Ben bilimi kabul ediyorum. Hayır, çok basit. Yani rahatlayacaksanız biz Primitive of Truth olsun. Yani diyoruz ki biz cahiliz ve bunun bilincindeyiz. Yok bunu biliyor. Ben de bitti. O sizdeki bu bilinci biliyorum. O bu doğru. bilinç budur. Şu var. Bu gerçek bir bilinç. Ama siz Tanrı'yı biliyorsunuz. Evrenin sırrını biliyorsunuz. Cenneti cehennemi biliyorsunuz. Melekleri, evreni biliyorsunuz. Bunların hepsi de ucu açık hikaye. Hikaye değil, delil var. Ya delil de bakın bilimle çelişmiyor dediniz. Dinlerin hepsi bilimle çelişir. Hayır. Bak ben sana diyorum ki ben sana mesela istersen ayet açayım. Deliller basit manipülasyonlar değildir ki kelime oyunları. Ben diyorum ki şu bardağa bardak var diyorsun. Bardak var diyorsun. Ben şimdi cebimden bir şey çıkarıp iki elimde tutsam, şu elimde altın var dediğim zaman inanacak mısın? Bu elimde altın olduğunu delilini şöyle diyeyim. Bak elim var. Bak masa var. Kolumu görüyorsun. Elim kapalı. Belki de altın var. O zaman inanabilir misin? Bak buna bunu delil ararım işte. Ama aradığınız deliller çok garip. Siz diyorsunuz ki yer var, toprak var, bardak var, masa var, evren var, kainat var, o zaman Allah var. O zaman elimde altın var. Hayır. Ben öyle bir şey, bak videoyu izlesene, ben öyle bir şey de. Ben diyorum ki bir fiiliyat görüyorum. Karşımda bir fiiliyat var. Evet. Ve bu fiiliyatı muktedir olacak bir zatı arıyorum. Anladın mı? Çünkü bilim bana bunu gösteriyor. Fizik bana diyor ki bir yerde bir fiiliyat varsa burada bir F kuvveti vardır. Bilim niye bu Tanrı'yı o zaman onaylayıp bulmuyor? Bilimin Tanrı'yı arama gibi bir şeyi yoktur. Bilim adamları bilimle uğraşır. Anlatabiliyor muyum? Yani bilim bugün işte evet Tanrı vardır biz bunu bulduk gibi bir şey söylemesini beklemek zaten yani aklın uzaklaştığı ama bir şey. Ama siz bilimsel bakışta bulmuşsunuz Tanrı'yı. Tamam işte ben de diyorum ki bilim onlar dediğimiz bu. Ya bütün bilim adamları şey mi? Ateist mi? Hayır. Müslüman bilim adamları çok var.
Bunu mu bilmiyor? Hani bunu mu açıklayayım? İstersen bakalım. Yani bu inanç olayı tamamen insanın kendi iradesiyle, tercihiyle yapılan bir şey. Zaten bir irade var ki bunlar oluyor. Anlatabildim mi? Eğer ki senin şeyinde olsaydı, yani bir yaratıcının varlığını, örnek veriyorum gözünde gördüğün gibi işte sır perdesi açılsaydı, gördüğün gibi olsa bu sefer sırrı teklif ortadan kalkacak. Kur'an'daki hatalar, İncil'deki hatalar, ayet ayet bu konulara girmem. Bunları anlatmam. Sadece üzerinden böyle normal geçmiş olabilirim konunun. Fakat biz din çalışmıyoruz. Biz direkt inanç denilen şeyin başlı başına sorun olduğunu... Din zaten bir inançtır. Dinler, yani bu dinlerden bahsediyorum. Bir sürü din var. Her birini ayrı ayrı çürütemezsin. İnancı çürütürsün, hepsi gider. İnancı çürütme. Bak, inancı çürütmek diye. Sen bir şeye inanırsın. Ben senin ortaya sunduğun argümanları çürütürüm ve senin inancın biter. Hristiyanlık... bitiremezsin dünyadaki tüm inançları. Bitirebilirim. 7000 küsür tane inanç var toplam mezheplerle beraber. Ben bu inançları temelinden işte bir yaratıcılık temelinden başlayıp gerek melekler, gerek kitapları, peygamberler, mucizeler gibi adım adım geçe bütün inançları çürütebilirim. Anlatabiliyor muyum? Senin inancında ben diyorum ki madem bilim çağında yaşıyoruz, madem aklımız var artık, yani öyle eskilerden değil, böyle ya inan geç değil, yani aklımızı kullanmamız lazım, en azından ben kullanıyorum. Ben de diyorum ki senin inancının hak olduğunun veyahut da inançsızlığının hak olduğunun bana akli delilini sunman lazım. Sunamazsan senin kendi dava edindiğin düşüncen... bir delili sunulamaz ki. O zaman benim inancımı çürütmen lazım. Tamam, onda bir sıkıntı yok. Zaten akıl bu. Akıl olduğu zaman inanç olamaz zaten. Biz bunu direkt akıl olduğunda inanç biter. Neden? Yani bunu en basit bir şey söyleyelim. Yani bir iş başarmak için bir şeye inanıyorsundur. Araya o üçüncü kişiyi sokuyorsun, inancı. Ve o başarının çoğu senin olmuyor. Uydurduğun bir inanç kalıbının oluyor. İnancın oluyor. Yani biz insanların inanmasını hiç istemeyiz mesela. Neden? Her şey inançta, tüm zarar. Şimdi bak. Başarılar da inançta geliyor, zararlar da, ama kimse kendisiyle başarmıyor. Kainatın, şimdi biraz önce ateist olmadığını söyledin. Yani bir yaratıcı, bir enerji mi diyorsun artık, neyse bir şey var diyorsun. Var demiyorum. Hatta şöyle bir şey diyebilirim ki bunların hiçbiri olmayabilir. Bakın, septik bir bakış insanın en doğal dürtüsü, bize o dediğimiz şeytandan gelen, o sembolik olarak da şeytandan bize gelen. O zaman sen diyorsun ki hiç olmayabilir ama benim duyduklarım, o zaman bakın, yanlış yere geldik. Şüpheden bahsediyorum. Şüpheden bahsediyorum. İnsanın en güzel içgüdülerinden, en güzel duygularından ya. Hani her şeyle şüphe edebilirsin. İnansan bile birazcık bir şüphe bir anda inancını sorgulattırabilir, değil mi? Evet. Doğrudur. Olay bu. Biz şüpheyi belirli bir sınırında, o en sola kaymadan, o filozof olmadan oraya kadar kullanıp sonra şüpheyi hayattan çıkarmayı söyleriz. Anladım. İnançları öldür, şüpheyi bırak. Bize göre şüphe zaten insana bu inançlardan kurtulmak için gelmiştir. Bak şimdi, sen bu bardaktan suyu nasıl içeceğini... olmayabilir ama. Bak şimdi, bunu bana kanıtlaman lazım. Ben bu bardağın varlığını kanıtlayabilirim sana. Anlatabiliyor muyum? Akli bir delille kanıtlayabilirim. Sen yokluğunu kanıtlayabilmen için bana yok olduğunu göstermen lazım. Biz seninle şunu anlayamıyoruz. Sen ufacık bir şüpheyle inkar edebilirsin. Veyahut da aklına yatıştıramadığın bir şeyle tamamen inkar edebilirsin. Ama ben diyorum ki ben aklımı kullanacağım ve karşımdaki o şüpheyi irdeleyeceğim ve aklıma ve mantığıma yatacak bir şekilde hareket edeceğim. Tamam, ben de hayatımda aklımı kullanarak nasıl inançsız olmuşum? Ben de diyorum ki, şimdi ben sana onu söylüyorum. Diyorum ki sen mesela karşında bir soru vardı. Anladın mı? Seni inançsızlığa iten bir soru vardı. Ve bu da sana mantıklı geldiği için inançsızlığı seçtin. Nasıl yok? Sen niye inançsızlığı seçtin? Karşında bir soru vardı. Hayır, akıl. Tamam, akıl sana nasıl bir delil sundu? İnançsızlığa bir delil gerekmiyor ki. İnançlara bir delil gerekiyor. İnançsızlık zaten insanın kendi doğasında olan bir şey. Şüphe duyarsın, inanmazsın. Anladım. Yani bir hayvansın, bakıyorsun ağacın arkasında sesler geliyor. Yırtıcı bir hayvan olabilir, sen küçük bir hayvansın. Hayvan şüphe duyar. Oradan bir şekilde kaçmaya çalışır. O zaman ama gidip de arkasında aslan var diyemezsin, kurt var diyemezsin. Bu inanca girer. O zaman senin bugüne kadar söylediğin, yani şeytanın tanrı olması, senin zebani olman, bir de makarna canavarı. Bunların hepsi hayal ürünü. Senin tabirinle bak. Vallahi bak, ben sana şunu söyleyeyim. Şimdi benim demek istediğim o, sen şunu söylesen. Desen ki ya
doğru söylüyorsun, evet işte, ama İslami işte veyahut da diğer inançların işte yükümlülükleri ağır. Ben de nefsimde buna işte istemiyorum. O yüzden inanmıyorum desen çok tamam, deriz ki ya bu adam delikanlı gibi içine söylüyor. İnanmak mı ağırlık? Tabii ki zahiri bir ağırlık. İnanmak kolaylık. Nasıl o kolaylık? Rahatlık sağlıyor insana. Ne alakası var? Yahu evrenin her şeyin boş olabileceğini, anlamsız olabileceğini düşünmek mi daha acı? Hı-hı. Her şeyin bir anlamı olacağını düşünmek. Tamam. Hayır, ağırlıktan kastım işte belli hükümlerden bahsediyorum ben. Örnek veriyorum, sen mesela şimdi İslam dinini seçsen zina yapamayacaksın. İslam dinini seçsen sadaka vermek zorundasın. Hacca gitmek zorundasın. Günde 5 vakit namaz kılmak zorundasın. Ama bak sizin ibadetler... Bunlar cennet için yapılır ama değil mi? Ağırlık değil sizin yani. Sizin ibadetler ben gördüm, birazcık inceledim burada biraz sizi beklerken. Sizin ibadetler böyle oynamalı, gümbür. Nefse hoş gelen ibadetler. Anlatabildik değil mi? Oynamalı, gümbür. Vallahi yani bilmiyorum arkadaşlar. Ne? Nefse hoş gelen şeyler. Hoş gelen şeyler. Özgürlük bunlar ama. Bunlar zaten şeytan nefsin kendisi ise o zaman özgür olacaksın. Yani şeytan hakkında çok konuşmak. Bunu biz sembolik olarak kabul ettiğimizi söyledik bak. Sen şeytanı tanrı olarak ben şeytana inanan satanistlere de karşıyım. Onlar da aynı akıl yolunda. Yok şeytan vardır, biz şeytana inanıyoruz. Şeytan kitabı vardır. Bu durum çok bir problem. Yani şeytan vardır diyor. O kitaplar belki baktığınız ayetler kitabı vesaire. Bunlar mesela belirsizlik ama diyor ki şeytan var. Biz diyoruz ki şeytan var veya yoktur. Umurumuzda da değil bizim. Böyle bir konuya varamıyoruz. Evet. Bu sonuca varamıyoruz. Bu sonucu kararı verecek kişi biz de değiliz. Kim? Bu yüzden de insan bu kararı veremez. Evrenin her yerini gezip de Tanrı arayamayız. Ama sadece bak şimdi yokluk için bütün evreni gezmemiz lazım. Varlık için evreni gezmeme gerek yok. Anlatabiliyor muyum? Yokluk için evreni gezmeniz lazım. Tabii. Sen bak şimdi şu manada. Sen bana desen ki beyaz bir bardak yok. Tamam mı? Bütün evreni dolaştırıp beni bütün evrenin her noktalarında beyaz bardak olmadığını göstermen lazım. Ama ben diyorum ki hayır ya, beyaz bardak var. Buna evreni dolaşmaya gerek yok. Bu beyaz bardağı masaya koyduğum zaman benim tezim, senin tezin çürür. Kör birine nasıl kanıtlayacaksın onu? Bak sen örneklere takılıyorsun. İlk başta dedik, doğru aslında üstadın çok güzel söylediği belli. Yani akıllı insan örneklere takılmaz, hakikate odaklanır. Yani benim verdiğim hakikati sen anlaman gerekiyor. Zaten işte bunu çok da beklemiyorum aslında senden. Çünkü işte hiçbir bilimsel, hiçbir mantıki bir şey zaten kabul etmediğin için. Bilimsel demedik bak. Bilimsel. Mantığı kabul etmiyorum dedim. Ben bilimi kabul etmiyorum demedim. Belki bilimi de kabul etmiyorum dedim. Bu ayrı. Bu gene sana bırakmak. Onu sen göreceksin. Sen inanmaya kendini bağlamışsın. Hayır. Ben ise bağlamamışım hiçbir şey. Ben kainatın sırrını arıyorum. Arıyorsun hala. Ama bulmuşsun ki bitmiş her şey. Araştırmaya devam etmiyorum demiyorum. Neyi araştırıyorsun ki? Hala da kainatın mesela neden bu kainat var? Mesela ben kimim? Bunların hepsini söylememiş mi inandınız? Allah bunları araştırıyorum. Yazmış. Araştırmaya devam. Bak ben mesela işte bahsettiğim gibi bir kuruluşumuz var ve burada her gün yani devamlı bir şekilde mesela bununla alakalı derslerimiz oluyor. Bununla alakalı araştırmalarımız oluyor. Yani sadece işte inanın bitti değil. Hala da yeni deliller arayışındayız. Anlatabiliyor muyum? Ve bu yeni deliller buldukça inancım... Demek ki delilleri karşıt görüştekileri çekmek için bulmaya çalışıyorsunuz. Hayır. Yani kendim için buluyorum. Sizin için bitmiş zaten, inanmışsınız. Hala arıyorum. Çünkü ben sana mesela daha demin dedim ki. Tamam da inanmak da bunun daha fazlası, daha azı. Kamil bir imana sahip. Yani tam manasıyla bir imana sahip olabilmek için ki Kur'an da bana bunu zaten söylüyor. Mezhep yani Allah'ın varlığına tam manası ile bir imana sahip değilsin hala sorguladığına göre. Hayır. Daha deliller arıyorum. Çünkü Kur'an bana bunu söylüyor. Zaten Allah'ın olduğuna eminsen, yeteri kadar delil bulduysan daha fazlasını niye arıyorsun? Çünkü imanımı daha da kuvvetlendirmek. Allah'a karşı imanını. Her şeye. Çünkü bak Kur'an bana bunu söylüyor. O zaman hala Allah'ı yine de sorguladığın anlamına geliyor. Yani inancımı daha da işte yani bulduğun şeyler Allah'a olan şu anlık inancını bir anda öldürebilir. Hayır. Yani çürütmüyorsun bak. Yani sen varsayımla gidiyorsun. Aradığın şeylerde buldun. Bak ben sana mesela en baştan beri dedim ki ya benim inancımı çürüt. Yani mesela benim inancımı çürüten bir argüman sunmuyorsun ortaya. 2023'te mi demiştin? Evet 2023'te. Evet 2023'te bir kehanet ortaya attı. Dedi ki savaşlar çıkacak. Şu durumda evet Ukrayna savaşları ve Rusya savaşları ortada. Bunu şimdi bildin mi yani sen? Ne yapayım? Onu bilmek değil muhabbet. Şimdi şöyle bir şey var. Tatlı yaptım da.
Ay, özür dilerim. Şöyle bir muhabbet var. Biz 2023 yaklaştıkça savaşların geleceğini söyledik. Yer altına da bunu hatırlıyorsanız söyledik. Ne olacak dediniz? Zihinsel savaşlar dedik. Yeraltı diyorum. Röportajda işte İstersen yemeğini yer öyle konuşalım. Şey diyeceğim, biz satanistlerin hep kedi yediğini bilirdik. Halbuki peçete yiyorlarmış. Evet. Ya ben şunu anlıyorum Bahadır abi ve sevgili dostum. Hani galiba böyle konuşuyoruz, ediyoruz ama hani hiçbir ikna bulunamıyoruz, hiçbir ikna edemiyoruz. Ve arkadaşın inandığına kendisi bile ikna olamıyor. Evet. Ortada böyle bir bilinmezlik var ve bu bilinmezlik evrende var işte. Problem o. Şimdi işte bu ne olacak? İzleyenler... Ama ben kehanetleri verdim. Oluyor mu? Ne verdin? Bir tane öyle salladın. Salladım. Ki 2023'te. Benim kendi grubum için yazdığım kitaplardan bahsettim. O kitapların içinde benim burada yanımda grubumun üyelerinin hepsi benim yüzlerce kehanetimi okuyabiliyor. Yok işte ben herkes okuyamıyor. Videonun içerisinde izleyenler zaten arada ben sordum, dedim ki seninki yazdığın kitaplar var, bana bir mucize göster dedim. Tamam bakın. Kitapların içinde yüzlerce kehanetim olur. Diyelim hepsi tutar. Hepsi tutar ama bunu siz okuyamazsınız. Onun için önce üye olacaksın, seçkin olacaksın, yolcu olacaksın. Bizim herkese ait ayrı kitaplarımız var. Eğer buraya bir ateist otursaydı delil sunardı. Bir deist otursaydı delil sunardı. Sizin farkınız biz herkes değiliz. Biz herkes değiliz. Herkesten farklıyız. Yani hakikat zaten delilin olmadığı, bilinmezliğin olduğu boş bir kuyudur. Evren böyle. İnsanlar korktukları için inanırlar arkadaşlar. Bu yüzden. Hayır, ne alakası var korktukları için inanırlar? Bu korktukları. Hayır. İnsanın içinde doğal bir korku var. Eğer doğal bir korku olsaydı sen de buna inanırdın. Yani bizi zorlayacak bir şey olsaydı eğer, tamam mı, buradaki herkese veyahut da bütün insanları zorlayacak bir şey olsaydı herkes tek bir inanışa inanırdı. Veyahut da ateist olmazdı insanlar, deist olmazdı insanlar. Anladın mı? Senin kendinle çalışıyorsun. Yani eğer ki beni inanca zorlayacak bir şey olsaydı yani bütün insanları zorlardı. O zaman neden? Bu rahatlığı seçmek. Korku insanı işte demek ki zorlayan bir şey yok. İşte korku zorlayabilir. Korku zorlar. Bak, ben de korkuyla iman etmedim. Korkuyla araştırmadım. Korkuyla bir şeylere delil bulmadım. Anlatabiliyor muyum? Bak ben... Herkeste olacak bir problem yok ama herkeste korku var. Bu korku hissi yaratıcıyı bulmak için verilen bir şey değil. Hayır, yaratıcının olmadığı korkusu var. Ne alakası şöyle bakacaksın. Ya yoksa korkusu. Hayır. Bu yüzden inanmak zorunda kalıyorsun. Hayır, inanmak zorunda. Bugün zahiri bir şekilde, yani senin mesela insanlara işte bakıyorsun. Dediğim gibi zahiri bir ağırlık var mı? Mesela İslamiyet'te işte zekat vermen lazım. Zina yapmayacaksın, alkol içmeyeceksin, insan kandırmayacaksın, kolay yoldan para kazanmayacaksın. Mesela ona göre işte malının 1/40'ını vereceksin. Burada bir ağırlık var. Neden bir insan durduk yere bu ağırlığın altına girer? Neden gireyim? Bana söyle neden? Benim bu ağırlığa girme. Bu Hristiyanlığı seçerdim. Bu çünkü öbürüne göre çok daha hafif bir ağırlık. Neye göre hafif? Hiç inanmam. O zaman Hristiyanlığı seçseydim cennetten arsa alıyorsun orada. Budizmi seçerdim. Madem beni seçime zorlayacak bir şey var. Ama bu da kültürel bir problem. Doğduğun yerle alakalı. Ne alakası var ya? Tamamen doğduğun yerle alakalı. Hayır, benim kendi tanıdıklarım var, akrabalarım var, eşim dostum var. Ateist olan, deist olan, işte Hristiyan olan. Alakalı. Hayır, araştırdığınız yerle bakın. Çevre insanın psikolojisini etkiliyor. Okul insanın psikolojisini etkiliyor. Etkileseydi Türkiye'deki herkes Müslüman olurdu. Ve Arabistan'daki zaten sözde Müslüman ki. Bak onu geçelim bak. Sen şimdi işte toplumu bırak. Eğer ki doğduğun yer senin inancını etkileyecek olsaydı sen zaten bu durumda olmazdın. Doğru mu? Ama cehennemde doğduğum için bu durumdayım zaten. Bana bunu kanıtlar mısın? Röportajda söyledik ya. Tamam, bunu kanıtlaman gerekiyor. Çünkü neden biliyor musun? Bak ben senin için üzülüyorum. Aklını yok edemeyiz. Neden biliyor musun? Bak ben senin için üzülüyorum. Eğer kanıt sunarsak... Çünkü izleyen bir insan diyecek ya Allah'ını seviyorsan. Tamam da biz şimdi kanıt sunarsak herkes inanır. Yani ne alakası var? Ben burada şimdi uçsam kaçsam bir şey yapsam herkes benim o zaman özel gücüm olduğuna inanır. Ben sana mesela biraz önce bir saattir delil sunuyorum. Bunu çürütemiyorsun. Bunlar kanıt değil. Bak, bunları çürütemiyorsun. Çürütemediğin halde inanmıyorsun. Bunlar varlığı belli olmayan şeylere atfedilen delil diye söylenen şeyler. Neyin varlığı? Varlığı belli olmayan şey için sunulan deliller. Bu onun varlığını kesin kılmaz. Bak, akıl gözünle görmek dediğimiz bir meseleyi konuştuk ilk başta. Eğer ki sen bunu konuşmuyorsan, yani mantığı, işte bir de zaten bir enteresan, yani biliyorsun ki bu sefer mantıklı konuşacağım, biliyorsun ki ben mantığı da kabul etmiyorum. Çok enteresan yani, bilmiyorum. Kim mantıklı sen konuşuyor?
Daha dedin ya bu sefer mantıklı konuşacağım dedim. Bilmiyorum arada mı konuştuk onu yoksa işte Yani videoda mı? Bu sefer mantıklı konuşacağım dedim. Bak mantık çerçevesinden dedin. Yine bazen bir bakıyorum ki ya mantıklı konuşmak istiyorsun. Bazen bir bakıyorum ki mantıksız. Diyorsun ki ben mantığı da kabul etmiyorum. Sonuç olarak sen benden kanıt istiyorsun. Evet. Ben sana kanıt sunsam, şuraya şeytan gelse, seninle sohbet etse ne olacak yani? Tamam, Benim getir. inandığıma mı inanacaksın? Hayır. Getir. Olsa diyorum. Olsa inanacak mısın? Bak getir ki benim davamı çürüt. Ama bak bana dedin ki olsa diye bir şey yok. İşte varsayım yok ama kendin birçok şeyi varsayımlar üzerinden gittin arasına. Neyi mesela? Bunun aynısını az önce söyledim. 10 dakika önce dedim sen de şu anda varsayım Neyi? yaptın. Yok. Bak hayır. Ben sana delil sunuyorum. Bak ben diyorum ki mesela ayet sunuyorum veyahut da kainattaki belli bir fiiliyatı sunuyorum. Diyorum ki bak bu bir gözle görülebilecek, akılla anlayabilecek, bilimle çatışmayan deliller sunuyorum. Sen de diyorsun ki ben de o zaman delil sunayım, şeytanı buraya getireyim. Ben delil sunayım, şeytanı buraya getireyim demedim. Hayır. Benim Şeytanı buraya inancımı... getirsem dedim ne olacak dedim. Tamam benim inancımı çürütmüş olacaksın o zaman. Nasıl şeytan buraya gelince senin inancın niye çürüyor? Tam getir benim inancım çünkü benim inancıma göre senin şeytanı buraya getirmek gibi bir İşte kudretin problem yok. bu. Ben bunu yapabilirsem, Ha. yaparsam sıkıntı. Yapamayacaksın. Yaparsam burada Çünkü sıkıntı. ben Neden biliyor musunuz? zamandan- Şu videoyu izleyen herkes ne olacak o zaman? Ne olacak? Ne olacak? Eyvah. Herkes etkilenecek. Herkes bana koşmaya, bana gelmeye başlayacak. Doğru değil İşte mi? istediğiniz o değil mi? Hayır. Hani diyordun ki Misyonerlik dine aittir biz işte. İslam'ı... Bakın bizde o narsist ve egoluk yok. Bizde o narsizm ve ego yok. Biz kendimizi yaymak, insanları ya ben grubuma ben çoban olmak isteseydim, koyun gitmek istesem milyonlarca insanı toplardım. Farklı yollar seçerdim. Satanizmin bile giderdim, inançlı olanını seçerdim. Hazır kitapları var, şey var. Ona bile bakın satanist gruplar var Türkiye'de bir sürü. Saçma sapan gruplar. Yüzlerce üyesi var. Hepsi de bize karşı. Bizimle 224 üyemiz var. Kapalı bir grubuz. Hiçbirimiz inanmıyoruz. Yani ben adam arasam, inanacak bir adam arasam, koyun arasam ben zaten o koyun dediğimiz kesimle yani o toplum dediğimiz kesimle böyle hani yaşamak bile böyle ağır. Yani onlara hükmetmek daha kötü bir şey. Yani bir hoca 100 tane cahil olduğunu söyleyene, Allah'ı öğrenmek için gelenlere mesela biz cahiliz Allah'ı öğrenmeye geldik der. Onlara anlatabilir. Evet. Onların aklına bir şey sokabilir. Biz kimsenin aklına bir şey sokmuyoruz. Çünkü sen daha kendi bilmiyor ki sokacaksın. Evet. Problem bu. Yani işte dediğim gibi sen Bilmiyoruz senin, zaten. Bu işte, yüzden bak, sen bilmiyorsun. bilinmezlik oluyor. İşte bilinmezlik Ama değil siz de bu. bilmiyorsunuz, siz de Ben inanıyorsunuz. biliyorum. Ama inanıyorsunuz sadece. Neye inanıyorum? Delillerle biliyorum. Bakın deliller bir şeyin varlığının var olduğunu söylemez. Neyi söyler? Ya Deliller. tamam da şimdi tamam şu bardak, Delil neyi şu söyler? bardak. Bana şimdi onu durun. söyle. Bir Burada delil bu neyi bardak söyler? bu odada olmasa bu bardağın varlığını nasıl kanıtlayacaksın bardak olmadığı takdirde? Eğer bak şimdi bu örneği ve zaten ben sana verdim. Ben sana dedim ki bak sen eğer ki desen ki bu odada beyaz bardak yoktur desen beni odanın bütün her yerini gezdirmen ve yokluğunu göstermen lazım. Demen lazım ki bak Bahadır odanın her yerini gezdin gördün mü bardak yok. Ama ben diyorum ki sen yok diyorsun bütün odayı gezdirmen gerekiyor ama ben diyorum ki benim varlığını kanıtlamam için odayı gezdirmeme gerek yok. Bak buraya koyduğum Ben zaman... bardak yoktur vesaire demiyorum ama. Vardır veya yoktur demiyorum. Sen iddia ediyorsun vardır bir İşte. şey. Buna da diye delil sunduğun getiriyorum. şey bak tamam tam tersi. Ben yokluğunu iddia etmiyorum. Olmayan bir şey, şu masada olmayan bir şeyin varlığını bana iddia edebilir misin? Olmayan bir şeyin varlığını. Evet masada. Masada herhangi mesela bir kalem, üçüncü bir kalem yok. O üçüncü kalemin varlığını orada iddia edebilir misin? Bak burada bir yazı Delil. var değil mi? Ben mesela bu kalemi ortadan kaldırsak buradaki yazıya bakarak derim ki bu masada mavi bir kalem vardı. Kalemi görmeme gerek yok. Anlatabiliyor muyum? Diyemezsin Ben ama. kainattaki... Mavi bir kalem vardı diyemezsin. Çünkü maviyi görüyorum. Anladın mı? Ama yine de o mavi kalemin orada olduğu anlamına gelmiyor. Belki de yan masada yazılıp oraya geldi. Tamam yani Şimdi burada yine bu fiiliyatı yapmış açık bir mavi ucu- kalem var. Bunun bile ucu, en ufak bir örneğin bile ucu açık kalabiliyor. Demek ki Açık o büyük kalıyor. iddiaların da uçları açık kalabilir. Çürütmedin. Ya- Çürütmediysen kabullenmen gerekiyor. Ben teker teker çürütmeyle uğraşılmaz. O ateistlerin yapacağı iş. Benim onu çürütmem için kendi bildiğim bir şey söylemem lazım. Senin de bildiğin bir şey yok. Benim de kabul ettiğim, inandığım, bildiğim yoksa benim Tamam. çürütebileceğim tek şey bilgisizlikle çürütmek. O İşte nasıl? bu da bize ters. Yani benim Aslında inancıma değil, göre bakın, ters. akıl Niye? Şöyle ters. bilinmezse bununla çürüyor her İşte şey. cahillik benim hayatıma, benim inancıma çok ters. Ama tamam da Araştırmama. cahillik sizce şu da değil midir? Hı.
her şeyi yani kesin emin olmadan, deneyimlemeden, ki deneyimleseniz bile emin olamazsınız. Hani bizzat emin olmam yani, bak, delil kişiye göre 10 tane delil, kişiye göre 1 tane delil, bu kişinin kendisiyle göre değişebilir. Yani inanıp inanmamak işte. Değil mi? Bu hakikat oldu. Ben de diyorum ki benim elimde inancımla alakalı deliller var ve delillerimi de sen çürütemiyorsan demek ki bunlar hak deliller. O zaman benim de elimde deliller var ama sunmadın ki. 2 saattir konuştuk. Ağzından bir tane delil bulsam burada şey yapacağım ya. Hiç bir tane delil sunmadın. Diyorum ki diyorsun ki kitabımız var. Diyorum ki kitaptan bir şey söyle ve beni inandır. Diyorsun ki şurada doğdum. Göster. İşte kanıtla. İşte suyum kanıtla. Buyum kanıtla. Hiçbir şey yok. Bakın bizim sunduğumuz şeyler yine bilinmezlik. Delil bilinmezlik zaten. Delilin kendisi akıl bilinmezlik. Ben dedim ki bakın bizim içeride tamam kitaplarımız var ama üye, seçkin ve yolculara özel değil mi? Siz bu değilsiniz. Bunu size sunamam. Ama şöyle bir şey var. Benim yanımda 500 tane adam olsa ki 224 adam da çıkıp da diyorsa ki bu budur, şunu göstermiştir, şunu yapmıştır. Tam içeride arkadaşlarım ya var. Bakın şu açıkça söylüyorum. Sadece örnek veriyoruz şu anda. 224 adam gelse buraya, 224. Bu şunu yapmıştır, bunu yapmıştır, şu olmuştur dese. O zaman sizinki iptal mi olacak yani? Olmayacak değil mi? Sen kendini mesela peygamberlik atfetmişsin. Senin peygamberlik delilini eğer sen kanıtlarsan benim davamı çürütmüş oluyorsun. İçeride bir arkadaşlarımız var. İstersen çağıralım. Onlar senin peygamberlik delillerini sunsunlar. Bakın peygamberlik delillerini sunmak bizde zaten bir şeye giriyor. Ama biraz önce dedik yani bunu söyleseler sen olur mu diyorsun? Tamam, örnek veriyorum. Söyleseler sizin dininiz yok olmayacak. Bak sizde hiçbir icraat yok. Bakın söylesek diyorum sizin dininiz gene yok olmayacak. Söylesek değil, söyleyemiyoruz. Sizin üyeleriniz size ne diye inanıyorlar? İnanmıyorlar. O zaman niye ihtiyaç duysunuz? Neden sana geldi o adam? 224 kişi neden sana geldi? Tabii çoğu hayatta artık bir umudu kalmamış. İnanç tarafından da artık kandırılmak, koyun gibi güdülmek istemiyor hacı hoca veya diğer insanlar tarafından. Bu yüzden kendini daha sadece bilinmezlik, sadece hiçlik, bir kesinlikle kandırılmış olmamak için kendisi gibi olanların yanına geliyor. Nasıl kendisi bir boşluk varsa o boşluğun yanına geliyor ve boşluk boşluğa yansıyor. 2 ayna sonsuzluğu yansıtır. Hepsi gerçek sonsuzluk biziz yani. Doğru. Yani cahili cahil anlar. İlim adamını ilim adamı anlar. İlim adamını ilim adamı anlamaz işte. Anlar. Herkes kendi kulvarında anlaşır. İlim adamlarının hepsine işte bakıyorsun mesela. Cahili cahil anlar diyorsun. Cahili cahil niye anlar? Cahil olduğu için anlar. İlim adamını ilim adamı ilim olduğu için mi? Evet. Nasıl oluyor? Kafalar uyuşur. Çünkü bir delil üzerine gidiyor. Bir ilim adamı o zaman cahile ilim veremez ki. İşte cahil kendi içinde böyle kapanırsa evet ilim veremiyor zaten. İşte şu an olduğu gibi zaten. Mesela ben sana bir şey söylüyorum, mesela bir delil sunuyorum ya. Senin bunu kabul etmemen tamamen kapalı olduğunu gösterir. Ben diyorum ki mesela bak senin inancını, ben diyorum ki burada işte mantık çerçevesine uymuyor. Şurada şunu, yani ben senin inancını mantıki bir şekilde, akli bir şekilde ve bilimsel bir şekilde çürütüyorum. Çünkü senin inancın bu üçüne uymuyor. Ama ben diyorum ki benim inancım bu üçüne uyuyor. Ama o üçünü dediğiniz şeyi siz kendiniz ortaya çıkarmışsınız. Bilimi mi? Yani hayır, bilimden bahsetmiyorum. Siz tamamen hani diyorsunuz ki işte cahil cahilen, tamam ben cahil olduğumu kabul ediyorum burada. Evet. Ama neden? Neden? Okumadığın için. Çünkü hepimiz cahiliz. Verdiğiniz delillerin hiçbiri Allah'ın varlığına delil değil. Herhangi bir şeyin varlığına delil olabilir sadece. Bak ben de diyorum ki sana ilk başta... Ama siz Allah'ın varlığına delil olduğunu söylüyorsunuz. Bak ilk başta videonun başında da söyledim. Peki hala uzaylı olabilir mi o zaman? Bak videonun başında... Hala uzaylı olabilir videonun başında dedim ki bu evreni, bu kainatı işte düzenleyen, yaratan bir gücün olduğuna inanıyorsun dedim. Doğru mu? X diyebilirsin, işte başka bir şey diyebilirsin, spagetti canavarı diyebilirsin, ne diyorsan bir şey var. Evet. Ben de diyorum ki bu kainat yaratıldıysa ve bu kadar masraf yapıldıysa, hani kainat içerisinde bu kadar düzen, bu kadar intizam, düzen yok diyorsan bilimi burada bırakırız. Karbon 14 testi dediğin şey düzenle alakalı bir şey. Tamam, düzen değil. Lütfen ona girme bak. Yani tezin çürür. Evrende yani düzen kaostan fazla, öyle mi? Bak, düzen yoksa bilim de yok demek. Karbon 14 testinden bahsettik. Hani evrende kaos yok. Bak, karbon 14 testinden bahsettik. Evrende kaos var mı yok mu? Kastın ne?
Bomba patlaması kaos mudur? Hayır. Evrende kaos mu daha fazladır, düzen mi? Düzen. Kaostan kastın ne? Mesela kaos, ben senin kaos olarak adlandırdığın şey söyleyeyim mi? Mesela büyük bir patlama. Kaos değil mi? Patlamanın sonucunda getirdiğin şey de düzen senin için. Patlamadan sonra çıkan şey patlamanın sana olması düzen zaten olacak. düzen. Bak, eğer ki kainatta düzen olmasaydı patlama da olmazdı. Çünkü patlamanın oluşabilmesi için bir düzen gerekiyor. Sana göre düzensizlik nasıl olurdu o zaman? Düzensizlik, örnek veriyorum, düzensizlik şu olurdu. Ben örnek veriyorum, 2 tane şöyle tablet alayım yanıma. İkisine de aynı güçte vurayım ama birisi aynı maddeden, aynı kopyası olsun. Birisi kırılıp birisi kırılmıyorsa diyorum ki ya burada bir düzensizlik var. Çünkü ikisine de aynı kütleyi, aynı gücü uyguluyorum ama ikisinde aynı etkiyi almıyorum. Bahsettiğimiz bilim de böyle. Karbon 14 testi. Karbon 14 testinin bilim adamları bunu yaptığı zaman biliyorlar ki bu testin sonucu nettir. Yani ikinci defa yapsak da aynı sonuç çıkacak. Çünkü bir düzen var. Patlama diyorsun mesela. Büyük bir patlama. Patlamanın olması da bir düzendir. Çünkü mesela örnek veriyorum, şu 2 tane malzeme, şu işte 2 tane pim olarak düşün. Bunların ikisi birleşince patlama oluyor. Sen diyorsun ki birleşti, patladı, kaos oldu. Ben de diyorum ki ya düzen olmasaydı bu ikisi birleştiğinde her seferinde patlama olmazdı. Anladın mı mesela? Düzenden kastımız bu yani bizim. Bilmiyorum açık oldu mu? Yani o kadar işte söylediğim gibi, yani senin inancın daha altı İnancım temeli. yok, hala inanç diyorsun. Tamam Hasan yani veyahut da Mezarcı inanmaman, öyle diyelim, senin inanmamanın altını doldurmadığın için hiçbir şekilde böyle bir akla ve mantığa yatacak bir şey. Yani mesela beni hiç cezbetmiyorsun yani. Bu arada burada Türkiye'nin izleyen herkesin hani arkadaşlar gördüğünüz gibi size delil olarak sunduğu şeyler var ama hiçbiri kanıt değil. Ne olarak? Çürütemediysen kanıttır. Benim çürütmem gerekmiyor bunları, kanıt değil. Kimi çürütecek? Şimdi bizim gerçek kehanetlerimiz, kanıtlarımız, bunları biz kendi içimize gösteriyor muyuz? 224 adam gösteriyor diyorsa bunlar ya hani yalancı. Nerede işte yok yani. Yok, ya yalancıdır İşte ya yok. Bak, ya yalancıdır. Yok. Yani gelsinler. Hasan Mezarcı gerçek Mesih midir? Gelsin. İnanmadığın bir yaratıcının vaat ettiği o savaşı, anlaşma yapmak için gittin. Tabii belki inanmadım. Tamam hani da. belki vardır. Belki vardır, belki savaş Allah diyor şimdi. aşkına. Ben belki vardır şeytanın elçisiyim. Belki vardır şeytan. Ben de belki vardır Allah'ın elçisi. Kardeş, Bakın Hazreti, bu arada Hasan Mezarcı gerçekten Mesih'tir. Bunu iddia ediyorum artık. Kontkar nedir kanka? Onu henüz açıklamayacağız. İsim kalması gerekiyor. Durumlar karışık. Yani dediğim gibi bakın, isimler, sadece isimler, insanlar üzerindeki basit böyle damgalar herkesin algısını değiştirebiliyor. Evet. Ya Hasan Mezarcı niye gerçek Mesih değil? Ha? Ben Delil niye göster. gerçek rahip değilim? Bak sen şunu anlamıyorsun. Benim inanmam için bana delil göstermen lazım. Ben körü körüne inanmam. Tamam, üyeler, seçkinler, yolcular delil görür. Onun için önce üye olman lazım. Benim üye olmam için delil, İslam'a giriş için İşte o delil sizdeki var. manipülasyon. Siz Hayır, yolda ben bir çocuk diyorum ki yürüyor. aklını kapının önüne koyup Siz girme. bir tane çocuk yürüyor, masum, saf çocuğu tutuyorsunuz, hop oyuncak al sana delil, aldınız içeri. Sen ne yapıyorsun? Gel içeri ondan sonra. Ya çok saçma değil mi? Ben diyorum ki Bizde İslam manipülasyon şunu söylüyor. yok işte. İslam şunu Kişi söylüyor. kendi Hayır. gücüyle gelir, Tamam işte. bakar, ya gider ya kalır. İslam Ama siz tutmak için elinizden geleni yapıyorsunuz. Hayır, İslam şunu söylüyor. Diyor ki bak bizim delillerimiz bu. İstersen gel, istersen gelme. Körü körüne inanma diyor İslam. Anladın mı? Aklını kullan. Ama siz diyorsunuz ki aklını kullanma. Bu da bize ters, kusura bakma. Aklını kullanma mı? Çünkü Ben aklını, akıl şeytan. senin inancına inansam aklımı kullanmıyorum. Çünkü sen diyorsun Benim ki inancım yok ki inanasın. İşte inançsızlığına inansam, yani senin İnançsızlığa da o inanamazsın. yolundan gelsem, Yoldan gitsene, öyle diyebiliriz. senin yolundan gitsem beni inandırmıyorsun. Anladın Evet. mı? Olay bu zaten. İnanmak çünkü yani kör olmak gibi bir şey oluyor. Var mı gerçekten söyleyip tezimizi çürütebileceğimiz? Pyramid of Truth arkadaşlar, ne olursa olsun manipülasyoncuların karşısında, hocaların karşısında ne olursa olsun öyle yüksek yerlere ilerleyecek ki 2 yılımız, 3 yılımız var. Türkiye'de çok büyük olaylara imza atacağız. Ve Pyramid of Truth sadece akıllıların, sadece cahil olduğunu kabul eden akıllı insanların aramıza katılması için yolunu ömür boyu sürdürecektir. Ben gidersem, yeniden gelirsem belki reenkarnasyon vardır, yeniden gelir rahip olurum. Ama ben gidersem yerine en iyisi gelecektir. Peki Benim yerine. Gözlük neden?
Bu yeni, bu Hasan Mezarcı'da buluştuğumda onun gerçek olma ihtimaline karşı İsa'nın ışığı muhabbeti var ya, kör eder diye. Ama burada Hasan Mezarcı yok. O gün bir şey oldu işte, ondan sonra gözlük. Evet. Hikaye mi gerçekleşti? Söylemeyeyim, Hasan Mezarcı da benim aramdaki bir konu. Şimdi ilk videoda şöyle bir muhabbet vardı. Hissetme muhabbeti, şeytanı içimize hissetmesi. Öyle bir şey oldu. Hasan Mezarcı bana biraz içimde hissettirdi kendi gücünü. Alay geçmeyelim, ciddi bir şey söylüyoruz. Gerçekten hani insanlar oturuyorlar, namaz kılıp huzur hissediyorlar. Ben de Hasan Mezarcı'nın yanında o huzuru hissettim. O yüzden böyle şöyle yolumuza ilerleyeceğiz. Yer altında Hasan Mezarcı'ya da bence bir cevap doğdu. Hasan Mezarcı'yla da inşallah diyorum bir araya gelelim. Bir de onu dinleyelim bakalım. Belki de gerçekten söyleyecekleri dikkat çekecektir. Ve beyin yer altını terk etti. Dostlar, bir sonraki programda, bir sonraki bölümde tekrardan buluşabilmek ve görüşebilmek ümidiyle. Unutmayın, yer altında X dediğimiz, yani yüzleşme X dediğimiz konsept devam edecek. Sizleri bugünlük Allah'a emanet ediyorum. Tekrardan görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.